Merhaba arkadaşlar. Milletlerin ilk olarak neden Avrupa'da ortaya çıktıklarını araştırmaya bu video ile birlikte başlıyoruz. Bildiğiniz gibi insan dilinin kökenini açıklarken insanın evrimsel uzak geçmişine baktığımızda insanların milyonlarca yıl esas olarak küçük gruplar halinde, yani tahminen 150'yi aşmayan, çoğu durumda çok daha küçük topluluklar biçiminde gezici bir yaşam sürdürdüklerini biliyoruz. Neolitik devrimle birlikte, yani yerleşik yaşama geçilmesi, tarımın başlatılması ve hayvanların evcilleştirilmesiyle birlikte insanlık daha büyük gruplar haline gelmeye başladı. Bildiğiniz gibi bunun ilk tarihsel örneklerinden birisinin Çatalhöyük olduğu söyleniyor. 2000'i aşkın insanın bir arada yaşadıkları söyleniyor. Dünyanın değişik köşelerinde gezici, yani göçebe yaşam sürdüren topluluklar binlerce yıl varlıklarını sürdürdüler. Bugün bile dünyanın belli köşelerinde bu toplulukları görebiliyoruz. Zaman içerisinde dünyanın değişik bölümlerinde köleci krallıklar, imparatorluklar ortaya çıktı. Yani köleciliğin olmadığı dünyanın değişik birçok köşesinde bu kabile yapılarının çözülmesi zaman içerisinde feodal yapıların gelişmesine neden oldu. Feodalizm ya da onun benzeri konuları tartışmak buradaki bizim amacımız açısından gereksiz bir konu. Dolayısıyla feodalizmin ne olup olmadığı, dünyada feodalizmin nasıl geliştiği, farklı dünyanın farklı köşelerinde feodalizmin nasıl biçimlendiği gibi ayrıntılara burada girmemize gerek yok. Bizim için önemli olan Avrupa feodalizminin milletlerin ortaya çıkması açısından bir rolünün olup olmadığına bakmak. Yoksa diyelim işte doğuda feodal toplumların olup olmadığı, işte Osmanlı'nın bir feodal toplum olup olmadığı gibi tartışmalar ya da işte bir dönem Marksistlerin çok tartıştıkları Asya tipi üretim tarzı gibi doğuda farklı bir üretim tarzının olup olmadığı, bu konular bizi ilgilendirmiyor. Bizim buradaki tartışmamız açısından önemli olan milletlerin ortaya çıkmasında Avrupa feodalizminin ne gibi bir rolünün olduğunu kısaca bakacağız. Çünkü bu önemli bir konu. Neden önemli? Örneğin basit bir örnek verelim. 1600'lü yıllarda biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu bir Viyana seferi vardır. Hatta özellikle de 2. Viyana seferi çok söz edilir. Şimdi Osmanlı yüz binlerce kişilik ordusuyla birlikte Viyana kapılarına geldiğinde, ordugahını kurduğunda Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, karşıda Avusturyalılara yardım için Avrupa'nın değişik devletlerinden gelmiş çok sayıda asker vardı. Şimdi bir tek Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Avusturya'yı destekleyen ve onunla birlikte surların arkasında savunanlara baktığımızda karşımıza onlarca, belki yüzlerce devlet çıkıyor. Yani o dönemde Avrupa'da, yani neredeyse, tabii tam sayıyı bilmediğim için kafadan atmak istemiyorum ama bir dönem 16. 17. yüzyılda Avrupa'da 1000'e yakın bağımsız egemen devletin olduğundan söz ediliyor. Yani 18. 19. yüzyıllarda Almanya'nın birliği sağlanmadan önce Almanya topraklarında 350'ye yakın devletin olduğundan söz ediliyor. Şimdi sözü fazla uzatmadan, yani dolandırmadan şu vurguyu yapmam gerekiyor. Avrupa'da milliyetçiliğin ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden birisi Avrupa'daki siyasi yapının bu kadar bölünmüş, parçalanmış olmasıydı. İleride göreceğimiz gibi bunun milletleşme üzerinde önemli etkileri oldu. Ama şimdi bu videodaki konumuz Avrupa feodalizminin
milletleşme açısından ne gibi bir özelliklerinin olduğu ve bu milletleşmeyi nasıl etkilediğine bakmamız gerekiyor. Şimdi feodalizm dediğimizde esas da aklımıza gelen belli temel özellikler var. Feodalizm biliyorsunuz toprağa dayalı bir üretim tarzı. Yani feodal yapıda en büyük servet kaynağı topraktır. Dolayısıyla o toplumun biçimlenmesi, toplumdaki egemenlik ilişkilerinin kurulması toprağın dağıtımına ve toprak sahipliğine bağlı olarak gelişiyor. Geleneksel zanaatlar var. Esnaflar ve zanaatçılar özellikle de şehirlerde gelişmiş durumda. Feodalizmin bir diğer özelliği merkeziyetçiliğin bulunmaması. Yani feodalizmde güç ilişkileri, iktidar ilişkileri oldukça dağınık. Kırsal kesime dağınık olduğu için diyelim krallıklar olduğu yerlerde bile bu krallıklar aynı zamanda çok güçlü senyörlerin yani beylerin egemenliği altında ve kral onların içerisinde sadece bir yönetici. Yani onların iç işlerine, yaptıklarına, ettiklerine karışamıyor. Bu siyasi literatürde eşitler arasında birinci olarak geçiyor. Yani kralın başa geçmesi ve kralın seçimi de zaten bu beylerin yani senyörlerin oylarıyla falan gündeme geliyor. Bu dönemde başlıca zenginlik kaynağı toprak olduğu için servetler de esas olarak gayrimenkul biçiminde. Yani menkul yani nakit para dediğimiz ticaret ya da işte başka tefecilik ya da başka yöntemlerle zenginleşme ve zengin olanlar bu toplulukta fazla yok. Şimdi toplum esas olarak tarıma dayalı olduğu için yerleşim alanları kırsal alanlarda ve şehirlerde nispeten zanaatçılığın yanı sıra ticaret sayesinde birbirlerine ilişki kurabiliyorlar. Fakat şehirler de oldukça küçük. Kırsal alana dağılmış oldukları için topluluk aslında küçük mikro toplulukların bir toplanma olarak gözüküyor ama merkeziyetçilik olmadığı için feodalizmde toplum esas olarak içe kapanık, bağımsız, birbirleriyle ilişkileri gevşek toplumsal bilimlerden olur. Avrupa feodalizmine damgasını vuran önemli iki tane olay var. Bu olaylardan birincisi büyük bir imparatorluk kuran Roma İmparatorluğu'nun bulunduğu, egemen olduğu topraklarda Avrupa feodalizmi geliştiği için Avrupa feodalizmi dünyanın diğer köşelerindeki kendisine benzer yapılardan belli açılardan farklı. Bu farklılığın en önemli nedeni Roma İmparatorluğu'nun geliştirmiş olduğu kurumlar, özellikle de dünya hukuk sisteminin temellerinin Roma'da atılmış olmasından kaynaklı Roma hukukunun buralarda egemen olmuş olması çok önemli sonuçlar doğurdu. Roma İmparatorluğu büyük bir imparatorluktu ve köleci bir imparatorluktu. Köleci bir imparatorluktan feodalizme geçiş ister istemez o toplumlarda belli izler bıraktı. Roma'nın büyük merkezi bir köleci imparatorluk olması ve daha sonra 4. 5. yüzyıllardan sonra giderek zayıflayarak önce Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu diye ikiye bölünmesi ve ardından Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşe geçmesi, Doğu Roma İmparatorluğu'nun yani Bizans'ın ayrı bir gelişme hattından geçerek daha sonra Bizans toprakları üzerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun gelişmiş olması farklı gelişmelere neden oldu. Şimdi Roma'nın sistemi esas olarak köleci bir sistemdi ve bu köleci sistemde esas olarak latifundium denilen büyük plantasyonlar alanları vardı. Yani köleci dönemde Roma imparatorları bu geniş imparatorluk toprakları üzerinde kölelerin ürettikleri artık değeri ve ürünlere el koyarak
imparatorluklarını sürdürüyorlardı. Fakat 4. 5. yüzyıldan sonra kuzeyden gelen ilkel kabilelerin, özellikle de Cermen kabilelerinin ardı arkası gelmeyen saldırıları Roma'nın güçten düşmesine ve süreç içerisinde parçalanmasına ve yok olmasına neden oldu. İmparatorluğun güçten düşmesiyle birlikte büyük üretim alanları olan plantasyonların çözülüp dağılmaya başlamasıyla birlikte buralarda çalışan kölelerin bir kısmı azat edilmeye başlandı. Ve bunlar bulundukları bölgedeki toprakları ekip biçmeye başladılar. Bunlara kulübeli köleler denildi. Merkezi Roma İmparatorluğu'nun çökmesiyle birlikte Avrupa çapında aslında ortaya büyük bir güvenlik sorunu çıktı. Büyük bir güvenlik sorununun çıkmasıyla birlikte geçmişte bağımsız küçük üretici olan köylüler tek başlarına hayatlarını sürdüremez oldular. Çünkü ortaya çıkan şövalyelerin ve onlara bağlı grupların varlığı nedeniyle bütün Avrupa çapında büyük bir güvenlik sorunu ortaya çıktı. Bu durumda da özgür ve bağımsız çiftçiler bu sefer bu güvenlik ihtiyacı nedeniyle bölgelerinde bu egemen olan yerel beylere yanaşmaya başladılar ve onların korumasını talep etti. Özgür çiftçilerin beylere kapılanmalarıyla birlikte bu köleler, kulübeli kölelerle özgür çiftçiler kaynaşmaya başladılar ve bu da ileride Avrupa'nın her yerinde gördüğümüz toprağa bağlı yerel senyörün topraklarını işleten ama belli hakları bulunan, buna karşılık senyörüne belli ürünler ödemekte ve belli hizmetleri yapmak zorunda olan bir serf sınıfı çıktı. Krallar, krallara bağlı senyörler ve bu senyörlerin yanında çalışan ve onlara artı ürünü üreten serfler arasındaki ilişkiler yavaş yavaş bu biçimde gelişmeye başladı. Avrupa feodalizminin ortaya çıkması büyük merkezi köleci Roma İmparatorluğu'nun çözülmesiyle birlikte bir koldan bu biçimde gelişti. Avrupa feodalizmine damga vuran ikinci özellik ise Büyük Roma İmparatorluğu'nu yüzyıllar süren akınlarla yıpratan ve sonuçta çökmesine neden olan Germen kabilelerinin ortaya çıkmış olmaları ve bunların neden oldukları siyasi gelişmelerdi. Kuzeyden büyük kitleler halinde ve akınlar ardı arkası kesilmeyen akınlar biçiminde Roma'ya saldıran Germen kabilelerinin yapıları Roma İmparatorluğu'nun kurmuş olduğu yapılarla hiçbir ilgisi yoktu. Çünkü bu insanlar kabile ilişkileri içerisinde yüz yüze ilişkilerde ve kendi gelenekleriyle yaşamayı biliyorlardı ve bir merkezi devletten, merkezi devletin kurumlarından, yasadan, hukuktan bu tür şeylerde hiçbir ilgileri yoktu. Dolayısıyla bulundukları bölgelerde yavaş yavaş süreç içerisinde belli krallıklara dönüştüler. Vandal Krallığı, Vizigot Krallığı, Got Krallığı, Frank Krallığı, yani bu isimler aslında her birisi bu farklı Cermen kabilelerin isimleri. Kabilelerin şefleri zaman içerisinde bulundukları bölgelerde krallıklar oluşturmaya ve kendileri de kral konumuna geçmeye başladılar. Yani yüzlerce yılda gelişen bir olaylar silsilesini burada özetlemeye çalışıyorum. Bu kabilelerin şefleri zaman içerisinde krallara dönüşürken bu kabilelerin tabanında yer alan geniş kitleler zaman içerisinde giderek yoksullaşmaya ve toprağa bağlı çiftçiler haline gelmeye ve dolayısıyla serf haline dönüşmeye başladılar. Yani Avrupa'daki serfliğin bir bölümü de Avrupa'ya kuzeyden gelen Germen kabilelerinin
geniş yığınlarının tabanında yer alan kabile üyeleriydi. Bunlar da süreç içerisinde serfleştiler. Geçmişte Cermenler, yani diğer bütün fetihçi halklar gibi, genel olarak yağmayla yaşıyorlardı ve yağmadan elde ettikleri payları çünkü nakdi servet olarak alıyorlardı ve bunları paylaşıyorlardı. Fakat bu kabile şefleri bulundukları bölgelere yerleşmeye, böylelikle krallara dönüşmeye başladığınca doğal olarak bu fetih akınları eskisi gibi sürdürülemez bir hale geldi ve servet esas olarak topraktan sağlandığı için toprağa bağlı bu krallar en büyük zenginlik kaynağı olan toprağı çevrelerindeki eski savaşçı şeflere dağıtmaya başladılar. Ve böylelikle kendileri kabile şefleri kral olurken yanlarındaki yardımcı savaşçı şefler, onlar da senyörlere dönüşmeye başladı ve böylelikle bütün Avrupa'nın her yerinde bu tip bir gelişmeyi olduğunu görüyor. Can güvenliği ve mal güvenliği kalmayan kitlelerin bulundukları bölgelerdeki yerel otoritelere, yani senyörlere giderek onlardan koruma talep etmeleriyle birlikte Avrupa'da büyük bir dönüşüm yaşanmış oldu. Güç odaklarının ortaya çıkmasıyla birlikte şehirlerin yapısı, kırsal alanda tarım yapılan yerlerin yapıları da değişmeye başladı. Yani eskiden örneğin yerel beylerin yaşadıkları şatolar güvenlikli, korunaklı kaleler biçimindeydi ama bu yüzlerce yıl süren belirsizlik ve kargaşa süreci içerisinde zamanla bu kaleler büyümeye başladı. Kaleler o kadar büyümeye başladı ki artık belli bir noktadan sonra şehirler sadece kalelerle ifade edilir oldu. Çevresinde surlar yapılıyordu. O kadar büyük ve mükemmel kaleler yapılmaya başlandı ki bu kaleleri kuşatarak ele geçirmek hemen hemen imkansızdı. Bu kaleler örneğin 6 ay, hatta 1 yıla yakın sürebilecek bir kuşatmaya bile direnebilecek durumdalardı. Sonuç olarak biraz önce de söylediğim gibi bütün Avrupa'da yerel küçük prenslikler ortaya çıktı. Bu prensler birlikte bulundukları bölgede bir kral seçiyorlardı. Geçmişten gelen güç ilişkilerine bağlı olarak ve dolayısıyla bu kral da aslında eşitler arasında birinciydi. Yani kral diyelim atıyorum işte Frank İmparatoru, Frank kralı, Frankların bulunduğu Fransa'nın önemli bölgelerinde diyelim kral söz sahibiydi ama kral kendi başına başka birilerine savaş açacağı zaman öyle ona bağlı olan senyörler hemen silahlı adamlarıyla onun peşinden gitmek zorunda değildi. Tam tersine kralın kendi parasını kendisinin karşılayacağı paralı bir ordu kurması gerekiyordu. Yani güç ilişkileri bu biçimde oldukça dağınıktı. Sonuçta Avrupa feodalizmine kendi özgünlüğünü veren gelişmelerin 2 ayağından söz ettim. Birincisi köleci ve merkezi Büyük Roma İmparatorluğu'nun bu topraklarda egemen olması ve onun getirdiği hukuk kurum ve işleyişlerin uzunca bir dönem etkili olmuş olması. İkincisi, bunlarla hiçbir ilgisi olmayan, devlet nedir bilmeyen, yasa hukuk kurumlardan hiç anlamayan ve kabile eşitlikçisi davranış ve geleneklere sahip Germen kabilelerin Roma İmparatorluğu'nu yıkmasıyla birlikte ortaya yepyeni bir toplumsal ve siyasal yapı çıktı. Bu siyasal yapı ikili bir kaynaktan geliyordu. Bir yönden Roma kaynağından gelen bazı özellikler, bir yandan da eşitlikçi Germen kabilelerinin eşitlikçi gelenek ve uygulamalarından gelen yapılar vardı. Bu ikisinin birleşmesi özgün Avrupa feodalizmini ortaya çıkardı. Şimdi bu Avrupa feodalizminin damga vuran en önemli olaylardan birisi
burada güç ilişkilerinin üçlü bir ilişki içerisinde olması. Biraz önce en tepede bir kralın, eşitler arasında birinci olarak bir kralın bulunduğunu, fakat bu kralın gücünün oldukça sınırlı olduğunu, buna karşılık kralın vasalı olan, yani ona bağlı yerel beylerin, senyörlerin oldukça güçlü oldukları bir ilişki biçimi. Aynı zamanda senyörlerle kral arasındaki ilişki belli sözleşmelere dayalı olduğu gibi senyörlerin kendi serfleriyle ilişkileri de belli toplumsal sözleşmelere dayanıyordu. Yani senyörlerin serfler üzerinde çok önemli hakları vardı. Yani onların belli bir ürünün önemli bir kısmını senyöre vermek zorundalardı. Artı yılın belli dönemlerinde senyörün istediği işleri yapmak zorundalardı. Artı bunun dışında senyörün sahip olduğu başka birçok haklar vardı. Örneğin diyelim avlanma alanları belliydi. O alanlarda sadece senyör avlanabilirdi. Serflerin buralarda avlanma hakları yoktu. Ondan sonra serfler arasındaki sorunları halletme yetkisi, yani adalet dağıtma işi senyöre aitti. Hatta birçok yerde senyörlerin serfler üzerinde kişisel egemenlik hakları da vardı. O kadar ki ilk gece hakkı denilen bir şey vardı. Diyelim bir serf evlendiği zaman senyör isterse o bakire kızla ilk geceyi o geçirebiliyordu falan, böyle bir sürü ayrıntılı konular vardı. Ama bütün bunların sonucunda Avrupa feodalizmi birbirinin içine geçmiş belli toplumsal sözleşmeler ve anlaşmalarla gelişmiş bir sistemde. Şimdi örneğin bu sistem öylesine Avrupa'nın her yerine yayılmıştı ki Fransız araştırmacı ve yazar Tocqueville bir kitabında şöyle diyor: ben işte İngiltere, Almanya ve Fransa'daki toplumsal kurumları ve gelenekleri uzun yıllar araştırdım. Bu araştırmalarım sonucunda bu üç ülkede esas olarak bütün kurumların, işleyişin ve yasaların temellerinin hemen hemen aynı olduğunu şaşkınlıkla izledim. Yani herhangi bir ülkeye gidip o ülkede belli bir kurumu, belli bir kurumla ilgili gelişmeleri, yasaları, mevzuatı araştırdığımda aynısını, diyelim İngiltere'de yaptığım bu araştırmada ulaştığım sonuçların aynısını Almanya'da ya da Fransa'da bulmakta hiç de zorluk çekmiyordum. İnanılmaz bir böylesi benzerlik ve birlik içerisinde altta temel bir yapının olduğunu hayretle şahit oldum diyerek bu durumu belirtiyordu. Aslında Tocqueville'nin bu söylediği durum sadece İngiltere, Fransa, Almanya için değil, Avrupa'nın bütün geneli içinde söz konusuydu. Bu genelliğinin nedeni de Avrupa feodalizminin temellerine bağlı bir gelişmeydi. Kısacası milletleşme açısından önemli çıkarımları olan Avrupa'daki siyasi parçalanmışlık ve çok merkezliliğin, yani bir yerde imparatorluk türü merkezsiz siyasal yapıların oluşmuş olması, köleci Roma İmparatorluğu ve onu deviren kuzeyli Germen, eşitlikçi Germen kabilelerinin getirmiş oldukları gelenekler ve uygulamaların bir sonucu olarak Avrupa feodalizmi ortaya çıktı. Milletleşme açısından Avrupa'daki siyasi merkezsizliğin ve çok merkezliliğin ortaya çıkması bu biçimde oldu. Bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren, destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.